Merhaba arkadaşlar, Arcadir TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir. Bu sıkıntılı bölümde kalmıştık. Biraz uğraştım ve çözdüm arkadaşlar. Şimdi size anlatacağım. Şu sol taraftaki asansörün yanındaki taş var. Bir tane burada var. Yani tam asansörün olduğu yerde var. Aslında orada yoktu. Ben burayı çözdüm. Size anlatmak için sadece bunu gösteriyorum. Şimdi bakın. Normalde ilk başlangıçta şurada iki tane taş var değil mi? Şuna bağlı olan taşı, yani bu taraftaki taşı alıyoruz. Mesela şu kumanda tarafını yönetecek olan kişi de oluyor bu taş. Onunla alıyoruz şunun taşını. Bir tane arkadaşımızı da diğer arkadaşımızı da buna bindiriyoruz. Buradaki kalıyor. Şuna bağlı olan taş kalıyor. Ağırlık bunda diye düşünelim şimdi. Yani ağırlığı bu aldı. Makineyi çalıştırıyoruz. Bakın. Bu taş aşağıya geliyor. Bu bunu yukarı çıkartıyor. Geldik. Geldik şimdi. Bu çıktı. Şimdi aşağı indiriyoruz. Bu taşı bu arkadaş buraya bırakıyor. Şu tarafta oluşuyor taş. Yani aşağıda gözüküyor. Ta şuralarda gözüküyor. Bırakınca. Sonra yani bu oyunun bir sıkıntısı var galiba. Sonradan nasıl oluyordu? Ha, buraya koydun ya taşı. Bu şimdi şurada gözüktü. Ondan sonra buna bir daha basıyoruz. Bu arkadaşın yanına geliyor şu. Şöyle bir işaret çıkıyor. Şunun üstünde. Buna basıyoruz. Şu işareti. Sonra bu tarafa basıyoruz. Yani bu şunda olan taş buraya geçiyor. Yani şuradakini gösteriyor. Ondan sonra bir daha basıyoruz bunu aşağıya. Bu şuraya geçti. Bundaki taş buraya geçti. Yani şuradaki o. Şurada oldu. Bunu bunun içine sokuyoruz. Bu boşaldı. Üstünde bir şey yok artık. Basıyoruz arkadaşlar. Bu da geliyor. Moğol. Diğerinin adı ne? Siska. Ne çabuk unuttum. Şimdi burada kaldık. Şurada bir burada var taş, bir de burada var. Ondan sonra arkadaşlar şöyle geliyoruz. Bunu buraya. Siska'yı. Moğol'u da buraya. Gel. Şimdi taş buna bağlı. İndiriyoruz arkadaşlar. Şuradaki iniyor. Bakın taş kalkıyor. What is it? Moğol'u bindirelim. What is it? Çık bakalım Moğol. Geç buraya. İndir. Ve Siska binsin. Arkadaşlar biraz karışık. Ama biraz uğraştım, üstüne çözdüm. Bu şekilde. Çatıya ulaş. Tamam, çatıdayız. Let's search the building. When we find Hadi binayı Torvik, we arayalım. must choose our moment to strike. He will be heavily guarded. Ani seçmesi çok sıkı olmuyor. Siska, be careful. I cannot scout ahead anymore. The guards will shoot on sight if they find either of us in the offices. Yani Do you mind? Yes. What is it?
Açamıyor musun? What is it? Yukarı çıkıyor. Ne var ki burada? Burası bu kadar mı yani? Aşağı ineceğim. Geliyor. Şurada kimse yok mu? Işık geliyor. Toruk'in üstüne git. Gel bakalım. Bak kapıya. Geliyor mu birisi? Hani saklanmaya da bir yer yok ki. Burada varmış yer. İyi, güzel. Şöyle bir izleyeyim bakayım. Kim nereye gidiyor? Aşağıdan gelen bir alt kata iniyor. Oradan gelen yukarıya çıkıyor. Bu nereye gidiyor? Bu da benim buraya geliyor kesin. Niye açtın kapıyı? Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Torvik'in üstü burada. Bakayım. Şimdi gitme vakti. Önce şuraya gireceğim. Allah.
kapı açılmış abi. Vay be. Helal olsun lan sana. Abi bir işte o adam olsa boğardık yani güzel. Yok. We don't have much time. What is it? Yes, yes. Çok güzel. Adam helal olsun lan sana. Oradan nasıl gördün lan? Sana helal olsun ya. Tam bir bekçisin sen yani. Severek yapıyor görevini. Yes, yes. Do you mind? Ya benim anlamadığım şey, ben orada kapıyı kapatmıştım. Nasıl gördü abi beni? Bunların ikisi aynı, eşit geliyor. Şunda bir sıkıntı var ama. Burada biraz zaman kaybediyor ve onunla beraber aynı eşit dönüyor. O aşağı gidiyor, bu yukarı çıkıyor. Kapıyı açıyor. Gel gel yukarı gel. Şu ışık. Görüyor musun beni? Bakacağım. Daha demin nasıl kapıyı açtın lan sen? Aptal herif. The clatter of a typewriter can be heard coming from one of the small through the half-open door. Siska and Moritz can do. Ignaz! What the hell are... Siska, welcome. I wondered if we'd ever meet again. Torvik told us they'd apprehended you in Grizia. Dead. Believe me, when they found me, I would have gladly chosen death. You work for Rendane now? After everything... What is difficult becomes easy when there is no choice. Anyway, it's not so different from the work I did before. I resisted them for so long, like a fish
tiring itself, thrashing against the hook, lodged into its throat. Moritz told me what you did to his father. Ah, yes, that's it. I thought I recognized the young man. I guess you're the one who was trying to sell those stolen plans to the newspapers. It was nothing personal to you or your family. I made logical decisions. It was not for me to arrest the suffering of the... You were one of the few who could have helped. You chose not to. A dangerous precedent would have been set. What happens next time a clerk gets sick? I must take responsibility for everybody? No one asked you to do more than you could, Ignace. You didn't seem so detached when it was you who needed help from... We don't have time to debate old grudges. Doesn't even matter now. Nobody lives without being broke. We must hurry. Ignaz, where? He is normally here. A very clever man, good with ideas. But you won't find him today. They are all in Bet Arkady, preparing for the coronation. Bet Arkady? Bet Arkady is in the Tyrols. It sits off the northern end of the Bargantian Pass. I've heard it's truly awe-inspiring. Authority cut direct. I suspect your intentions are not pure when it comes to Torvik. That's okay, many start like that. Ignaz becomes distracted by his papers mid-sentence. He looks to be at work on a poster that reads, "Only." Within seconds, he is once again immersed, poring obsessively over his designs. They'll never win. Kaçamadım. Kaç sen kaç bari. Ne olacak? We don't have much time. Bu iş böyle olmaz. Bir saniye. Doğduğumuz gibi ölüyoruz anasını diyeyim. Yürü git lan. I'm not your servant. What is it? Yes, yes. A merciless wind. Siska gauges Moritz's expression for a hint of his inner deliberation. What motivated him to take these risks with his life? If he had... Wordlessly, she turns into the gale. She would go. The wind momentarily subsides. In the transient silence, she hears her footsteps kissing the pavement, determined and sure, betraying none of the fear which has become normal. Bu bölümde biter. Yo, 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 yo. Do you mind? Bakayım. Oo gelmiş, adamım gelmiş. The rain lashes at the Yağmur granite granit ridge, çıkıntıya vurarak wearing eski down the kayayı old rock. hırpalamaktadır. Its form reshapes decade after decade. Ardından It has yeniden never stopped, biçimlenmektedir. and it will Hiç never durmamıştır stop. ve asla da A durmayacak. chaos indifferent to Güzelliğe veya beauty or sentiment, duygusallığa giving no kayıtsız quarter bir to our kaos. petty concerns. Küçük enerjilerimize yer bırakmayacaktır. Amidst this endless, ruthless drama, a smaller scene Bilmeyen unfolds. acımasız Whether it is tiyatronun of ortasında consequence daha küçük bir sahne depends kendimizdir. purely on the scale of one's perspective. Sonucunun ne olacağı sadece insan bakış açısına bağlı. Two individuals scale the scree for the Akayım exposed arada plateau above. bir gün daha bitiyor. İki kişi kadıklarınız pilotu taşıyor. I still don't understand why you are here. Yesterday you said no, but today you are here. The world is it possible that this short ration of time has been enough to change you? Does the reason really matter? People change, Wilt. All the time they change. Maybe not a lot, maybe not enough. They themselves don't always notice it, but it's happening.
The wind redoubles its efforts to erase them from the blackened rocks, and still they clamber upward, slowly. The curtains of swirling fog part to reveal the daunting outline of a man-made. The walls have been chiseled from the jagged ridges of rock. The glimmer of a candlelit monastery is... I guess that's it. The smaller monastery is hundreds of years old. Ignat said that Rendain acquired it a few years back and then added the rampart extension short. Looks like it's under heavy guard. They aren't taking chances with all of their senior people in. Ignat said they were here for some sort of leadership ritual. This may be our chance to strike at those who really hold the power in Rendain. Wilt and Siska continue their approach towards the somber stone walls of the monastery. Sen de burada bekle. Ben biraz daha yanaşayım. Sen de burada izlen. Ben bu adamı boğarım. Oh be. The sheer stone surface rises seamlessly from the rock beneath. It is not easy to identify at which point the work of nature ends and the work of man begins. Kimse var mı? Yok gibi. Şuraya saklanıp ben bunu boğacağım. Boğacağım. Zınk diye boğazına yapışacağım şimdi. Gel gel. Şuradan in aşağı.
Zaten boş, artık gelebilirsin. Herkesi boğdum. İşte bu kadar ya. Bir tane adam olsa yeter bana. Diğer türlü kıvranıp duruyoruz anasını satayım. The cavernous room is eerily quiet. Wilt and Siska furtively explore its corridors to check for any guards. There are too many of them on the lower levels. The barracks up ahead seem to be even more heavily guarded. It's too difficult to get through together. I'll go ahead alone. Let me clear the way. Siska glances round the room for a moment before turning. Okay, I'll wait here. I trust you. Nereye? Buraya mı? Buradan mı gideceğim? Evet. Gel gel. The flat roof of the barracks has been adapted to accommodate vehicles from the Zeppelin factory. Their launcher barrels pointed menacingly into the darkness. Nereye geliyorsun? Yukarı. Gel seni hemen şurada sıkıştırayım. Yakaladım. Şu merdivenleri temizlesem, şöyle girsem olur herhalde. Bu burada bekliyor. Ve aşağı iniyor. Aşağı inince hızlı bir şekilde gitmem lazım.
Fazla konuşma. Buradan nasıl gördü lan beni bu? Şuradan şöyle. Wilt, I presume? Excuse me? We've not yet met. Torvik buldum I seni. am Torvik Boehner. Perhaps your Torvik. friends Siska and Arno told you about me. Oh, do forgive me. I had forgotten about poor Arno. We found his charred remains amidst the... Of course, it was his own vandalism which caused such chaos, so perhaps we should not be too sorry. He made his choices. As will you, Wilt, as will you. For now, I must admit that I am impressed with how you've navigated our facility thus. Nonetheless, I have ceased to consider your sport worth the effort. It would be logical for you to be eliminated at this point. And yet, there are others who disagree. They still regard you as your impressive ruthlessness is matched only by your complete lack of any conviction. You're a... Wilt is apprehensive. His curiosity tempers the urge to attack, which pulses through. Torvik turns and strides towards the cable car sitting upon the boarding platform. Wilt hesitates before following him. They board the vehicle just as its motor splutters into gear. Ben de mi gidiyorum? Anlaştık mı yani? Allah Allah. Teleferik. Lan bu Build de para için her şey The yapıyor ha. small cabin sways precariously in the wind. Its motor cogs crawl tentatively along the cable, guiding it through them. Wilt stares into the ravine below. Its empty space seems to possess endless mass. A nerve in his neck tingles. Atsana şunu aşağı. The cable car has been decorated with 4 small, disturbing sculptures carved from the basalt and granite. Each one depicts a strange, humanoid creature. The one nearest to Wilt is standing erect, with a metalloid structure embedded beneath the skin of its back. Wilt looks aghast at the So, despite Her şeye rağmen everything, buradasın. you are here. Of all the places for your sickly little bag of flesh to end up, somehow Torvik pauses, turning to one of the statues. frightening, isn't it? The things which we can do. Such power emanates from our organs and The car's gears continue to grind it along its threaded route through. we are almost there. Nasıl geldik? Nereye götürüyor bizi merak ediyorum. Baksana tipe. Tam bir memur.
yapmayacağım ya. Bak arka ses konuşup duruyor. Lan ne kadar hızlı gidiyor adam. Sen de koşsana oğlum. Kravat. Bir rüzgardan şey oluyor, bir düşüyor aşağı. Bir rüzgardan şey oluyor, bir düşüyor. Tarikat mısın lan sen? Torvik strides into the vast stone-walled... In the middle of the space is a large bronze cage crammed full of snow pigeons. Wilt wondered how he'd not noticed. The birds emit pained squawks as they peck and jostle at each other for space. Torvik watches the feral scene intently, captivated by the prospect of beak and clawed. Do you think you would behave differently were you inside that cage, Will? Or are you disgusted by what they are doing to each other? They're animals. I expect little more from them. And from people, Will? Are they not animals? You don't strike me as someone who expects much more of people than you do of these pigeons. Do you think the world... Yes. And do you care, Will? Bu senin umurunda mı Do Wilt? you care Dünyanın whether the world is dünya a rusty cage aslı bir kafes or not? olup olmaması umurunda. You're enjoying their suffering, aren't you? You found a way to bring out the worst in them, to render them at their ugliest. You read people well, Will. I am indeed proud of this and so much more that I have managed to achieve. Torvik pauses to toss a few scraps of fruit into the cage. His face is tensed in grim fascination as the starved... I see in you a man who is lost, Will. Awake from this dreary existence you have drifted into. So we know you have strength and that you're not afraid to use it. Our clerks have researched your background thoroughly. Your murder of the officer, Corporal Harold Wickmans. There is something ruthless inside you, Wilt. That was different. We weren't just two caged pigeons fighting over breadcrumbs. You were, and still are, exactly that, Wilt. When backed into a... I had a reason. Not one I will ever feel the need to share with you, but I had a reason. He deserved what he... You can think whatever you need to think, Will. If you must distance yourself from these vermin, so be it. I myself prefer to compliment you on your simul... So, what's it to be? Will you release yourself from your petty vanities and join? Or would you prefer some sort of futile dramatic gesture, like the mess your friends made at our facility? Perhaps attack me out of misguided allegiance to that girl. She seems to think I'm dangerous. If Torvik steps to Wilt and offers his hand. Wilt pauses. The room is silent, but for the yelps of agony coming from the cage. Wilt attacks Torvik. The move catches Torvik by surprise, and the men fall to the floor. the guards, guards! Torvik shouts for the guards, but his cry... Wilt is the stronger man. He fumes with rage. Torvik's resistance becomes ever weaker as he tries to scramble away for the cable car platform. Wilt stands over his bloodied and prone opponent. He contemplates the loose basalt by the altar supporting the cage. İlk başının üzerindeki bazalt levhayı hızla fırlatıyor, Torvik'in sırtına çarpıyor. Wilt heaves a basalt slab above his head and brings it crashing onto Torvik's back. Bu adama son vermemiz lazım. Çünkü kafasına koymuş abi. Derin işler peşinde yani.
the rain continues to hurtle from the heavens. Each drop slaps against the rock with the force and intensity of a cosmic explosion. To the naked eye, the rock is unmoved. It resists, unchanged and defiant as before, withstanding the endless elemental siege. Öldürelim abi, bu adam zaten amacından yani dönmez. Şey yapmaz. But a change has nonetheless occurred. Each drop has taken its tiny toll. One day, only pebbles will remain of mountains and cliffs. Nothing stays the same. Not for a second. İnşallah hapse atmazlar lan bunu. Boom. Boom boom. Boom boom. Evet arkadaşlar, Calvino Noir bitti. Bir sonraki oyunla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ra ra ray.